Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm kıyır kıyır harika bir dokusuyla muhteşem bir kurabiye tarifim var. Coco Pops kurabiye tarifi. Bu tarifi denedikten sonra çok beğeneceğinize eminim. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 su bardağı pudra şekerimizi ekleyelim. Ben daha sonra yarım su bardağı pudra şekeri de ekledim. O kısmı atlamışım, kusura bakmayın. Lütfen sizler de 1,5 su bardağı pudra şekeri ekleyin. 2 adet yumurta ve 1,5 su bardağı pudra şekerimizi el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Malzemelerimi güzelce çırptıktan sonra oda sıcaklığında beklettiğim 250 gram tereyağımızı kabımızın içerisine alalım. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi 2,5 su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Bu malzemelerimizi ekledikten sonra unun miktarı aldığı kadar un, fakat yumurtaları büyüklüğüne göre, bardak ölçülerine göre hafif de olsa ölçülerde farklılık olabilir. O yüzden ben unu mutlaka aşama aşama ekliyorum. Sizlere de gösteriyorum yakından. Şu anda 1,5 su bardağı unumu ekliyorum. Ardından 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket vanilyamı ekleyip spatula yardımıyla kurabiye malzemelerimi karıştırıyorum. Cıvık bir hamur olacağından dolayı sonrasında 1,5 su bardağı daha un ekledikten sonra toplamda 3 su bardağı un kullanmış oluyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitre. 200 mililitre su bardağı ölçüsünde 3 su bardağı un kullanabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür. Bu aşamada elimle kurabiye hamurumu güzelce yoğuruyorum. Çok yumuşak bir hamur olmasın, çünkü kurabiye hamurunuz dağılabilir. O yüzden orta yumuşaklıkta olması yeterli olacaktır. Birazdan sizlere yakından kurabiye hamurumun kıvamını göstereceğim. Kurabiye hamurum tam istediğim kıvamda olmadığı için yarım su bardağı daha un kullandım. Şimdi yakından sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde kurabiye hamuru olacak. Gördüğünüz gibi yumuşak ama çok fazla yumuşacık dağılabilecek bir kurabiye hamuru değil. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiyelerimizi hafif aralıklı bir şekilde dizelim. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 36 adet kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini arttırabilirsiniz veya daha az yapmak isterseniz malzemeleri yarı olarak yaparak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ben biraz cevizden büyük boyutta kurabiye hamur parçaları kopararak yuvarlak şeklini verdim. Çünkü çok küçük olmasını istemedim. Ama eğer Türk kahvesi yanına misafirlerinize 5 çayında yapmak isterseniz lokmalık olarak da bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çok küçük parçalar kopararak misket büyüklüğünde kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Kahvenin yanına eşlik edebilir. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Kurabiyelerimi hazır ettim. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi yaklaşık 20 ila 25 dakika aralığında pişirelim. Lütfen bu aşamada kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Kurabiyelerimizin altı hafif kızardıktan sonra ve üzerleri hafif çatladıktan sonra kurabiyelerimiz pişmiş demektir. Benim fırınımda tam 20 dakikada çok güzel çatladı ve pişti. Kurabiyelerimiz fırında pişerken bu aşamada Coco Pops'larımızı robotun içerisine ekleyelim ve kum haline gelene kadar çekelim. Ben bu aşamada göz kararı olarak bir miktar Coco Pops ekledim robotumun içerisine. Tamamen yapacağınız kurabiyenin ölçüsüne göre bu aşamada belirleyebilirsiniz.
Kum haline gelmiş mısır gevreğinizin fazlaca bir kenarda kalmasını istemiyorsanız mısır gevreğinizden çok azar azar ekleyerek robottan geçirip eğer biterse Coco Pops'larınız tekrardan robotun içerisine ekleyip kum haline getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğim gibi oldu. Şimdi hemen başka bir tabağımın içerisine döküyorum. Gerçekten kurabiyenin üzerine ekstra bir kıtırlık veriyor. Çok lezzetli oluyor. Coco Pops'larımız hazır. Ben bu aşamada üzerini kaplamak için benmari usulü 2 paket 120 gram çikolatamı erittim. Sütlü çikolata kullandım. Bu aşamada benmari usulü işlemini nasıl yapıyoruz? Bir cezvenin içerisinin yarısına kadar su dolduralım. Üzerine ayrı bir kasenin içerisine sütlü çikolatalarımızı ekleyelim. Suyun buharında çikolatalarımızı eritelim. Çikolatalarımızı erittikten sonra ben 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Çikolatamı o şekilde açtım. Şimdi kurabiyelerimin üzerine çikolatayı sürüyorum. Kurabiyelerim tam 20 dakika fırınımda pişti. Yakından da gördüğünüz gibi üzerinde çatlaklık oluştuktan sonra ve altı da güzelce piştikten sonra fırından alabilirsiniz. Bu tarz kurabiyeler yaptığım zaman Coco Pops'u bulamazsak eğer alternatif olarak üzerini kaplamada hangi malzemeleri kullanabiliriz diye çok soru geliyor. O yüzden dilerseniz alternatif olarak Hindistan ceviziyle, file fındık, file badem veya Antep fıstığı tozuyla da kaplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok lezzetli kurabiyeler oldu. Kurabiyelerim şimdi hazır. Sizlere hemen yakından kıvamını göstermek istiyorum, sunum etmek istiyorum. Şimdiden deneyecek olan takipçilerime afiyet olsun diliyorum. Sizler yakından kıvamına, iç dokusuna bakarken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Sizlere yepyeni tarifler verebilmem için videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.